Merhabalar, Smart Talks podcast serimize hoş geldiniz. Ben Smart Message'dan Esra, bugün konuğumuz Pisano'dan Serdar Sözer. Bugün birlikte müşteri memnuniyetini ve bağlılığını, önemini ve bunun sürdürülebilirliğini konuşacağız. Bunu yaparken de sadece kurumların gözünden değil de günlük hayatımızda biz de birer müşteriyiz. Biraz da son kullanıcının gözünden bakaraktan yorumlayacağız. Umarım keyifli bir sohbet olur. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Kendinden ve Pisano'dan belki biraz bahsetmek istersin. Tabii ki. Valla ben yaklaşık 20-22 senedir IT sektöründe çalışıyorum. Bunun yaklaşık 15 yıllık bir kısmı da ağırlıklı olarak Customer Experience tarafında gelişti. Son zamanlarda da Pisano'da görev alıyorum. Pisano'nun Global Expansion Team'inde, takımında Business Unit Manager olarak çalışıyorum. Dediğin gibi yani aslında hepimiz birer müşteriyiz. Evet. Hani hayatımızın belli alanlarında bazı tercihler yapıyoruz. Bu tercihleri de neye göre yapıyoruz aslında? Bugün birazcık onu konuşalım. Hem bireysel olarak ne istiyoruz hem de firmalar bize ne veriyorlar da bunun karşılığında bizi bu noktaya getiriyorlar. Bunlardan bahsedebiliriz. Bahsedelim. O zaman hazır giriş yapmışken diyorsun. Aynen yani tamam. Müşteri neden bu kadar mühim, neden bu kadar önemli? Müşteriyi neden merkezde ve odakta tutuyoruz ve ne kadar odakta tutmalıyız? Ya her şey müşteriyle başlıyor. Yani bizim bir hedefimiz, bir vizyonumuz ve ulaşmak istediğimiz bir revenue varsa, bir şirket olarak bir yere varmak istiyorsak bu mutlaka müşterinin sayesinde oluyor. Yani doğru müşteriyi çekip doğru müşteriye doğru hizmeti verdiğiniz zaman siz bir yerlere ulaşabiliyorsunuz. O yüzden müşteriyi merkezde tutmak çok önemli. Evet. Tabii müşterinin sizden satın alma yetkinlikleri, satın alma alışkanlıkları eğer aldığı hizmet de bunun ardından kaliteliyse ve onun istediği orandaysa, onun istediği minvaldeyse bu sefer ne oluyor? Müşteri sizi başkalarına tavsiye etmeye çalışıyor. Bu tavsiye motoru dediğimiz şey bence çok önemli bugünkü dünyada. Çünkü çok ciddi bir rekabet var. Ve bu rekabet içerisinde herkes birbiriyle çok ciddi yarışıyor. Herkes müşteri kapma savaşı içerisinde. O yüzden de müşteriyi merkezimizde tutup müşterinin istekleri doğrultusunda ama doğru dengeyi de sağlayarak ilerlemek şirketler için faydalı olacaktır tabii. Müşterinin ne talep ettiğini de ara ara benim kontrol ediyor ve takip ediyor olmam lazım. Geri bildirimi nasıl topluyorum? Ya da hani bu geri bildirimi topluyorum ama nasıl yorumlamalıyım ve bu sonuçta bana müşteri istediği şeyi söyleyebilir ama aldıktan sonra işleyeceğim de bir data var elimde. Şöyle düşünelim. Ya ben mesela çok keyif aldığım bir şeydir. İyi bir restorana gideyim. Orada iyi yemekler yiyeyim ve o restorandan güzel bir damak tadıyla ayrılayım ama konu sadece bu değil maalesef. Aslında birazcık sadakatle de ilgili bir şey. Yani siz o gittiğiniz restoranda çok iyi bir yemek yiyorsanız, çok iyi bir welcoming, yani siz geldiğiniz zaman size güzel karşılamışlarsa, masanıza kadar size yönlendirmişler ve menüyü iyi bir şekilde size anlatmışlar ve doğru yemeği çok lezzetli bir şekilde önünüze getirmişlerse o restorana geri dönmek istiyorsunuz. Bir de bunun tersi de var mesela, yani çok böyle fancy görünen bir restorana gittiğiniz zaman çok kötü bir deneyimde yaşayabiliyorsunuz. Menü muhteşem ama lezzet çok kötü. Ya da geldiğiniz zaman çok uzun süre ayakta kalıyorsunuz. Sizinle kimse ilgilenmiyor. Gibi bu işin hem pozitif yönleri hem negatif yönleri var. Siz bu deneyimi, yani bu customer experience dediğimiz şeyi günün sonunda iyi yaşadıysanız, size bu güzel bir şekilde yaşatıldıysa siz o restorana geri gidiyorsunuz. Bu sadece tabii restoran örneği içinde değil, artık bugün günümüzde teknoloji bu kadar büyümüşken her alanda mevcut. Yani sizin bir müşteri olarak artık tercih etme hakkınız var. Yani sadakat dediğimiz şey aslında nedir? Şirketle müşteri arasındaki aslında bir duygusal bağ bu. Yani sadakat dediğimiz şey o. Devamlılığı sağlayan bir bağ. Devamlılığı sağlamak. Yani şirket beni kaybetmiyorsa eğer, beni kaybetmemek için elinden geleni yapıyorsa, beni tanıyorsa, aslında çok basit müşterinin istediği şey. Müşteri diyor ki beni tanısınlar, bana da ona göre hizmet versinler. Ve bunun yapılabilmesi için aslında müşteri gerekli ortamı da sağlıyor. Yani bizim gönderdiğimiz işte consentleri size pazarlama mesajı gönderelim mi? Evet. Size işte teklif gönderelim mi? Evet. Hangi kanaldan gönderelim? SMS mi, e-mail mi? SMS olur, e-mail olur. Ben zaten bütün bu bilgiyi veriyorum karşı tarafa. Bunu doğru kullanıp kullanmamak birazcık aslında o şirketin de yeteneklerine kalıyor. Kesinlikle. Bunu yapabilmeleri için bugün ihtiyaç duyulan bütün tool'lara sahibiz. Yani bir holistik bir anlamda baktığınız zaman şirketlerin CRM'leri var, satış otomasyon tool'ları var, servis tool'ları var, call center'lar var, WhatsApp kanalları, işte yani sizin yaptığınız iş aslında bu. Aynen öyle. Yani çok ciddi bir orkestrasyonla siz gerek SMS kanalı, gerek e-mail kanalı, gerek farklı kanallardan ne zaman, hangi saatte, kime hangi mesaj gidecek,
Bunu çok iyi orkestre edebiliyorsunuz. Doğru zaman, doğru kanal, doğru içerik diye bir mottomuz vardır hatta bizim de. Aynen öyle. İşte bunu da kişiye özel yaptığınız zaman kişi kendini değerli hissediyor. Konu Kesinlikle. bu aslında. Müşterilerle bir iletişim kurmak lazım. Yani müşteri ne istiyor? Ya da acaba sunduğum hizmetten memnun mu? Ara ara böyle bir dürtmek, bu bilgiyi almak lazım. Bunun da farklı yolları var. Yani bir anket olabilir ya da birebir görüşülebilir vesaire. Yine doğru kanal ve doğru içerikle birlikte, ama buna örneklerin var mı? Yani nasıl bir yol izlemek lazım? Farklı birime göre yine farklı tool'lar var. Örneğin çağrı merkezlerinin kullandığı bugün tool'lar, özellikle bankalarda ve telkolarda speech analytics dediğimiz sistemler var. Evet. Çağrı merkezine gelen milyonlarca dakikalık çağrılar sistemler tarafından otomatik olarak dinleniyor. Bu speech dediğimiz, yani konuşma verisi tekste çevriliyor. Daha sonra bu text verisi üzerinden de bir analiz yapılıyor. Bu analizle işte müşteriler aslında en çok neyi konuşuyorlar? O gün çağrı merkezine peak bir çağrı geldiyse, çok fazla çağrı geldiyse bir anda bunun root cause'u nedir? Evet. Bunu çok hızlı bir şekilde anlayabiliyoruz ve bununla beraber aksiyon alabiliyoruz. Bu işin servis tarafında. Bir de reklamla başlayan, daha sonra müşteriyi satın almaya, satın almadan sonra da artık işin hizmet tarafına çevirdiği bir journey var. Bu journey üzerinde de birçok aslında temas noktası var. Yani yaptığınız reklamlar, müşterinin işte ürünü alacağı, reklamların çıktığı mecralar, ürünleri birbiriyle kıyasladığı mecralar falan gibi birçok temas noktalarında biz müşterilere bugün çok farklı kanallardan bir takım surveyler gönderebiliyoruz, anketler gönderebiliyoruz ve bu anket verilerini, bu çok farklı kanallardan gelen anket verilerini tek bir platformda toplayıp aslında o müşterilerin ne istediğini ya da neden memnun olmadıklarını, neden satın aldıklarını, neden satın almadıklarını aslında görebiliyoruz. Dolayısıyla biz bu akan veriyi doğru şekilde yorumlayıp müşterinin istediğini müşteriye verip sadık bir müşteri haline getirebilirsek o zaman zaten revenue growth'u sağlamış oluyoruz. Ve mesela burada şöyle bir şey var. Sıfırdan müşteri kazanmakla var olan müşteriye bir şey satmak arasında çok ciddi bir fark var. Tabii. Yani sizin var olan müşterinize bir şey satma ihtimaliniz %70'lerdeyken yeni bir müşteriye satma ihtimaliniz %5 ile %20 arasında değişiyor. Efor çok farklı. Yeni bir müşteri getirmek için harcayacağınız bütçe 5x iken 1x ile aslında var olan müşteriyi memnun edip upsell, cross-sell şanslarını kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle. Ama anket mesela güzel bir konu. Başında söylediğimiz gibi sadece kurumların gözünden değil de son kullanıcı olaraktan da yorumlayalım bu konuyu demiştik. Ben şahsen hiç anket dolduran bir insan değilimdir ve kurumlar benden o geri bildirimi almak için bilmiyorum, doğru kanalı bulması lazım. Doğru zaman ya da doğru, yani gerçekten doğru anı bulması lazım. Benim bir anket doldurmam için bir şekilde motive olmam lazım. Bunların da bir yolu olmalı. Var mı? Şimdi 2 tane konu var. Anket doldurmanız için, yani bunu hani herhangi bir zorlama olmadan doldurmanız için ya çok sinirlisinizdir. Mesela. Ya çok mutlusunuzdur. Evet. Bu işin bir kanalı, işin duygusal tarafı. Bir de bizim asıl istediğimiz alan olan loyal olma kanalı vardır. Yani sadık olma tarafı vardır. Firmanıza sadıksanız o firmanın işine katkıda bulunmak için anket doldurmak istersiniz. Eğer devamlı aynı şirketten alışveriş yapıyorsanız, devamlı aynı bankayı kullanıyorsanız, devamlı aynı telco provider'ı kullanıyorsanız oradaki işler iyileşsin diye, çünkü gönülden bağınız var. Yıllardır kullanıyorsunuz ve işler daha iyi olsun istiyorsunuz. Çünkü bir ödeme de yapıyorsunuz. Bunun için o ankete aslında bir istekle katılıyorsunuz ve o şekilde dolduruyorsunuz. Bizim sevmediğimiz tarafı tabii ki de mutlulukla doldurulan, çok keyif alınmış bir experience sonrasında doldurulan anketler her zaman güzel. Demek ki bir şeyleri çok iyi yapıyoruz. Ama işin bizim için tarafı daha önemli. Negatif tarafı daha önemli. Mesela biz yani şunu da yapabiliyoruz artık bugünkü teknoloji şartlarında. Bizim açık uçlu dediğimiz anketlerimiz de var. Soruyu soruyoruz. Altında işte çoklu seçenek A, B, C gibi şıklar yok. Siz gönlünüzce doldurabiliyorsunuz. Text aynen öyle. Daha iyi de olabilir, tehlikeli de olabilir aslında. Aynen ama bizim sevdiğimiz taraflardan birisi. Çünkü burada biz sentiment analizini kullanarak müşterinin gerçekten ne istediği, bütün bu doldurulan anketlerde en fazla negatif olan taraf nedir, neyi iyileştirmemiz lazım gibi noktaları çok hızlı bir şekilde tespit edebiliyoruz. Ve bu tespit sonrasında da kendimize bir takım iyileştirme noktaları buluyoruz. Biz şirketin memnun olunmayan taraflarını iyileştirdiğimiz zaman o çok kolay ve çok hızlı bir şekilde revenue growth sağlıyor, loyalty sağlıyor, yeni ürün satılmasını upsell, cross-sell, yani işleri iyileştiriyor. Tabii aslında sorduğunuz sorulardan bir tanesi de şuydu. Müşteriyi ne kadar dinlemeliyiz? Ya dinlemeliyiz. Fakat müşterinin her söylediğini yaparsan o da çok iyi bir şey değil.
Kesinlikle. O zaman da çünkü birazcık kaynakları yanlış kullanmaya gidiyor. Odak kaymasına sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla birazcık daha böyle geniş kitleleri dinleyerek, daha fazla dinleyerek, daha konservatif belki tweakler yaparak, iyileştirmeler yaparak çok büyük farklar yaratmak mümkün. Şu konuya tekrardan döneceğim. Biz aslında böyle sadece buton based ya da seçenekli değil de çok jenerik bir soruyla altına büyük bir text box'la bir anket yollayabiliriz. Ama bu anket gerçekten iletildiğinde hedef kişi çok mutlu ya da çok mutsuz olabilir. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi. Ve orada bambaşka bir deneyimiyle ilgili bize çok bambaşka bir aslında içerikte sunabilir. Yani ondan aldığımız geri bildirim bizim aslında almak istediğimiz konudan çok bağımsız olabilir. Burada da biraz önce bir analizden bahsettin. Bu konuya biraz daha girelim mi? Yani aslında geri bildirim almak isterken bahsettiğim konudan çok başka bir konuya da alabilirim ve burada da bir aksiyon almam lazım. Yani müşteri benimle iletişim kurmak istiyor, bir kanal arıyor. Ben o esnada bir anket yolluyorum. Bambaşka bir konu olsa dahi içindekileri atıyor. Bunu bir elimine etmem ve analiz edebiliyor olmam lazım. Aslında biraz önce senin söylediğin şey doğru zamanda nasıl doğru offer'ı sunabiliyorsan doğru zamanda doğru anketi de gönderebiliyor olman lazım. O da işte hangi temas noktasını ve anketi gönderdiğin hangi kanalı ne için kullandığınla birazcık bağlantılı. Yani sen bir müşteriye rastgele bir anket göndermiyor olmalısın. Geçenlerde benim yaşadığım bir şey var. Ben bir ürün aldım. Ürün henüz elime ulaşmamışken bana bir anket geldi mesela. Ürününüzden memnun kaldınız mı? Almadık ki ürünü daha. Bilmiyorum. Dolayısıyla cevap veremedim. Evet. Şimdi sıkıntı şu. Yani ilk sıkıntı anketin yanlış zamanda gelmesi. Aynen öyle. İkinci sıkıntı şu. Ürünü aldım. Bana bir daha anket gelmedi. Dolayısıyla cevaplamadığım, respons vermediğim anket gitti. Halbuki iyi bir orkestrasyon tool varsa ben bu kanaldan gelen ankete cevap vermediysem bunu sistemin algılıyor. Daha sonra belki e-mail kanalıyla, belki SMS kanalıyla bunu bana sunuyor olması lazım. Kesinlikle. Tabii bunu sunarken de çok doğru teknoloji partnerlerini de kullanmak önemli. Yani siz bir şirket olarak SMS gönderirsiniz ama o SMS aslında gitmemiştir. O SMS'in gittiğinden de emin olduğunuz teknoloji partnerleriyle çalışmak çok çok önemli. Tam da bu bahsettiğin konuyla ilgili aslında gerçekten müşteriye iletmem gereken bir konu varsa tam da bu sebepten bizim de platformumuzda bir cross-channel fallback failover diye bir özelliğimiz var. Aslında yani SMS gönderdim, o an SMS'ine bakamadı, WhatsApp'tan iletebilirim. Ya da tam tersi, WhatsApp gönderdim, interneti yoktu, SMS'ten geri göndermeye. Buna benzer müşteriyle iletişim kanallarında seçenek sunmak da çok mühim oluyor aslında kurumlar için. Bir de şu konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz loyalty diyoruz ama 7'den 77'ye de farklı kullanıcılarımız olabiliyor ve 20 yaşındaki birinin loyalty beklentisiyle 60 yaşındaki kişi bambaşka olabiliyor. Burada da farklı bir segmentasyon yapabiliyor olmam lazım. Yani bu datayı da kullanmam lazım. Teknoloji tabii çok ilerlemiş durumda şu anda. Biz müşterinin de konsenti olduğu için çok farklı noktalardan çok büyük bir veri topluyoruz. Geçenlerde bir program izledim. Orada Levent Erden şey dedi. Yani elimizde bir sürü kalem var. Bir sürü kağıt var. Rengarenk kalemler var, kırmızısı var, mavisi var, işte o marka var, bu marka var. Fakat ne yazacağız? Yani bu aynı bugünkü data konusuyla da aynı. Yani Big Data, evet yıllardır Big Data konuşuyoruz ve evet bugün o Big Data'ya sahibiz. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım, datamız var. Aynen. İşte bu datayı senin dediğin gibi doğru yorumlayıp, doğru segmente edip, müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayıp, doğru kişiye doğru zamanda, doğru mesajla gitmek gerekiyor. Evet. O yüzden de segmentasyon önemli. Yani ben işte 18 ila 25 yaş arası çocuklara işte X ayakkabıyı sunuyorken 60 yaşındaki adama da o offer'ı göndermiyor olmam lazım. Çünkü aynı değil, beklenti de aynı değil. Yani 20 yaşında bir gençle 65 yaşında bir orta yaşlı diyeyim artık. Beklentileri aynı değil. Memnuniyeti de farklı olabiliyor. Memnuniyeti de farklı. O beklentileri de empati yaparak anlamak gerekiyor. İşte o empatiyi anlamanın en güzel yollarından birisi de zaten o anket verilir. Yani bizim voice of the customer dediğimiz o müşterinin sesini iyi dinlemek. Bunu dinlerken de yine çok farklı teknoloji. Mesela biz sentiment analizinden bahsettim ama mesela ChatGPT'yi de kullanabiliyoruz. Artık ChatGPT'nin bugün geldiği noktada API'larla bağlanıp verimizi oraya göndererekten müşterinin bir yorum yaptığı zaman gerçek intention'ın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela ben bir tane anket geliyor, diyorum ki evet bravo, gerçekten 10 dakikada çözdünüz. Şimdi baktığınız zaman bu olumlu bir şey gibi. Ama normalde çözülmesi gereken problemin 30 saniyede çözülmesi lazım. Sistem bunu olumlu olarak atıyordu. Evet. Fakat mesela ChatGPT'yi kullandığınız zaman o bizim false positive dediğimiz konuyu ChatGPT diyor ki bu aslında negatif bir yorum. Bunu
negatif bir yorum olarak işaretleyebiliyor, tagleyebiliyor. Artık o segmentasyonu yaparken, müşteriye geri dönüşleri yaparken daha iyi anlayabiliyoruz bu teknolojiler sayesinde. Günümüzde artık gerçekten şirketlerde sürekli KPI'lerden bahsediyoruz ve müşteriyi tanımak için belli başlı hepimizin takip ettiği KPI'ler var. Bu retention rate olabilir, churn rate olabilir. Sizin özel olaraktan takip ettiğiniz KPI'leriniz var mı? Bunun için yaptığınız, kurduğunuz sistemler var mı? Yani bizim tarafta tabii ki de Net Promoter Score dediğimiz NPS çok önemli. Müşteriyi başka birine tavsiye eder miyiz? En çok baktığımız KPI'lerden bir tanesi bu. Bizim müşterimizin son müşterisi için, son kullanıcısı için Customer Lifetime Value önemli bir kriter bizim için. Orada müşteriyi ne kadar uzun süre elimizde tutabilirsek o kadar iyi tabii ki de. Dediğim gibi dışarısı kurtlar sofrası, yani herkes müşteri kapmaya çalışıyor. Çok ciddi bir rekabet var. Tabii yine orada aslında ben şeyi söyleyeceğim. Yani sizin bu sadakat sistemleriniz de çok önemli. Yani sadakat sistemini iyi kurmak lazım. Sadece işin feedback management tarafı değil ama sadakat sisteminin iyi kurulması önemli. Bir kere hepsi integrated olmalı. Yani sizin CRM tarafınızdaki müşteri verisiyle sadakat sisteminizdeki müşteri verisinin birbirinden bağımsız olmaması lazım. Tabii. Konuşabiliyor olmaları lazım. Bir feedback geldiği zaman siz CRM'de o feedback'i görebiliyor olmalısınız. Bunların aslında her biri bir KPI. Müşterinin son yaptığı transaction'a göre ona doğru feedback'i göndermek, doğru offer'ı göndermek, real time'da göndermek. Bunların her biri bir KPI. Temelde en tepeye baktığımız zaman NPS skoru, Customer Satisfaction skoru, CSAT dediğimiz, Customer Lifetime Value önemli. Şunu göz ardı etmememiz lazım. Şimdi biz artık pain point'leri gain point'lere çevirmeye çalışıyoruz. Eskiden yani müşteriyi kazanmak için böyle mass marketing yaparken artık daha customer focused marketing yapmaya başladık. Müşteriye özel yapmaya başladık. Dolayısıyla müşteriyi olabildiğince çok tanımaya çalışıyoruz. Bunun için de işte CDP'ler kullanıyoruz. Bütün veriyi bir yerde topluyoruz. Anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Keşke müşteri memnuniyetini ya da bağlılığına farklı yaklaşsaydım ve farklı sonuç mutlaka elde ederdim. Bunu öngörmemişim. Aslında çok farklı bir şeyin peşinden gitmişim ve hedefimi tutturamadım dediğin bir hikayen var mı? Ya hikaye çok tabii. Şimdi ben işin daha böyle hem teknolojik hem satış tarafında olduğum için açıkçası bir şirkette direkt customer experience'tan sorumlu bir kişi gibi çalışmadım ama o şirketlerin bunu başarabilmeleri için çok çalıştım. Doğru ürün konumlandırmaya çalışmak, doğru ürün getirmek gibi. Zannedersem 2014 yılıydı. O zamanlar işte bu çağrı merkezlerinde ses kayıt sistemleri satışı yapıyordum ben. Daha böyle customer experience'lar falan Türkiye'de çok konuşulmuyorken işte gelen çağrıları supervisor dediğimiz quality assurance'çılar rastgele dinliyorlardı telefondan ve bir şekilde acaba problem ne bizim çağrı merkezimizde falan gibi anlamaya çalışıyorlardı. Bununla beraber işte en büyük sıkıntılardan bir tanesi çağrı merkezlerine gelen çağrıların süresiydi. Yani ne kadar kısa sürede çözülürse o kadar iyiydi. Çünkü maliyeti düşürüyordu yani. Cost effective olmak gerekiyordu. Uzun süreli çağrı demek maliyet demekti. Ben de o dönem işte bir yabancı bir firmanın Türkiye distribütörünü yapıyordum. Satış ve danışmanlık direktörü olarak bir ürün çıkarttıklarını gördüm. Bununla ilgili işte o firmanın merkezine gittim. Orada işte bu ürünle alakalı bir 10 günlük eğitim aldım. Dedim ki tamam, aradığımız ürün bu. Biz bunu Türkiye'de satarız. Harika olur falan. Sonra onun teknik eğitimini alıp geldim Türkiye'ye. Ve işte Telko'lara Robotic Process Automation işini anlatmaya başladım. Şimdi o zamanlarda çok konsept bir şeydi bu. Herkes bir Robotic Process Automation'dan bahsediyordu ama ortada hiç böyle bir şey yoktu. Çok büyük GSM operatörlerinden bir tanesinde bunu anlattık. Nasıl olabileceğinden, işte bunun güvenlik tarafları vesaire detaylarına girerekten o çağrı merkezine gelen 12 dakikalık çağrıları 1,5 dakikaya düşürmeyi başardık POC'de. Harika bir oran. Büyük bir oran tabii. İnanılmaz böyle. $1 milyon şeyler var. Return of investment var. Ve yani onunla kıyasladığın zaman TCO çok düşük kaldı yani. Onlar dediler ki hemen tamam başlıyoruz bu işe. Ve gerçekten biz böyle 6-7 aylık bir süre içerisinde bunun implementasyonunu yaptık. Fakat düşünmediğimiz şöyle bir şey vardı. Ya bu ürünü sattık. Bu ürün çok iyi çalıştı. 6 ay. Fakat biz bu ürünle alakalı yetkin insanları şirkete onboard etmemiştik.
Dolayısıyla ürünle ilgili problemler çıktıkça bizim her defasında headquarter'a dönüp oradan yardım alma ihtiyacımız doğdu. Bir yerden sonra artık bu yönetilemez hale geldi ve söküp attılar. Onlar da yönetemedi, biz de yönetemedik. Dolayısıyla aslında öngöremediğimiz bir şeydi o, hikayeydi. Aslında Türkiye'nin ilk robotik process automation projesiydi. Başarılıydı da ama bizim yönetemiyor olmamızdan dolayı fail etti. Benim sattığım ve fail eden tek projem de o aslına bakarsanız ama en büyük hayat tecrübelerimden de bir tanesi işte. Yani demek ki birazcık da ayağı yorgana göre uzatmak gerekiyor. Ona göre altyapıyı hazır tutmak gerekiyor, sağlam tutmak gerekiyor. Daha geniş bakmak gerekiyor. Evet. Büyük resmi görmek gerekiyor. Büyük resmi görmek gerekiyor. Yine aynı yere bağlayacağım. İşte müşteride de o çok büyük resme bakmak lazım. Yani müşterinin ilk ya ben şöyle bir ürün almak istiyorum dediği zaman gerçekten compelling reason ne? Yani ben neden o ürünü almak istiyorum? İşte VR gözlük alacağım. Niye? İhtiyacım var mı? Benim var. Çünkü evde koşan bir çocuk var. Televizyon açtırmayan bir eşim var. Ben de ne yapıyorum? VR gözlüğümü takıyorum köşede. Tamam, benim için compelling reason bu. Anlaşılır bir ihtiyaç. Yani o zaman neye geliyor ihtiyaç? O zaman diyorum ki yani hangisini almalıyım ben? Başlıyorum comparison'lara. Onu mu alayım, bunu mu alayım? Hangisini alayım? Fiyat noktasına geliyor iş. Önce hangi iki tane iyiye bakıyorum? Short liste geliyorum. Yani hepimizin yaptığı şeyi yapıyorum aslında. En sonunda almaya karar verdiğim zaman review'lara bakıyorum. Aldığım yer doğru bir yer mi? Aldığım ürün doğru bir ürün mü? Daha önce feedback verenler ürünle ilgili mesela bir problemden bahsetmişler mi? Evet. Servisle ilgili bir sıkıntıdan bahsetmişler mi? Ürünü aldıktan sonra parça ihtiyacım varsa alabiliyor muyum? Temin edebiliyor muyum? Gibi konulara mutlaka bakıyorum şu anda da. Madem e-ticaretten bahsediyoruz aslında, yine son kullanıcı olaraktan sen ne arıyorsun bir e-ticaret sitesinde? Yani ben bir müşteri olaraktan gerçekten bunun olmasını istiyorum ki sepete attığım şeyi devam ettireyim. Sepetimde kalmasını unutmayayım. Ya henüz çözemedik galiba onu ama aldığım ürünün reklamının bir daha karşıma gelmesini istemiyorum. Customer Experience Türkiye'de yeni artık gerçekten emek ve efor sarf edilen bir konu diyebiliriz. Ama globalde biraz daha farklı. Ama bunda Customer Experience'ın tanımını da değiştiren bir kültür farkı da var diyebiliriz. Gözlemlediğim buna benzer hikayeler var mı? Customer Experience dediğimiz hikaye aslında Türkiye'de uzun zamandır var ama çok büyük oyuncularda vardı bu. Bankalarda mesela uzun zamandır var. Telkolarda uzun zamandır var. Retail arkasından geldi. Şimdi daha da böyle yayılmaya başlıyor. Tabii ürünlere erişim de artık birazcık daha kolaylaşmaya başladı. Eskiden sadece çok büyük vendorlar bu tarz hizmetler sunuyorken şimdi birazcık daha niche player'larda, startup'larda bu işin içine girmeye başladı. Ya biz Türkiye olarak şey konusunda çok iyiyiz bu arada. Hizmet anlamında çok iyiyiz. Bunu yani herkes görüyordur, herkes biliyordur. Evet yani biz burada birçok şeye böyle tükaka deyip burnumuzu kıvırıyoruz ama yani yurt dışına gittiğiniz zaman hiç öyle değil hikaye. Evet. Bazı yerler hariç mesela Dubai'ye gittiğiniz zaman orada başka bir dünya var. Yani her şey müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuş zaten orada. Oradan da dönerken diyorsunuz ki ya ben yine Türkiye'ye dönüyorum. Ama Avrupa'ya gittiğiniz zaman da tam tersi Customer Experience çok kötü noktalarda. Amerika'ya gittiğiniz zaman çok iyi noktalarda değil. Ama herkes bunu iyi bir noktaya getirmek için artık çaba sarf ediyor. Çünkü herkes şeyi anladı. Yani müşteri bir şeyi istiyorsa oluyor ve tekelleşme artık bitiyor. Yani siz eğer bir konuda kendinizi geliştirmeye, iyileştirmeye devam etmiyorsunuz işte o voice of the customer'ı alıp dinlemiyorsunuz. Başkası alıyor ve bir anda sizin müşteriniz başkasına gidiyor. Ve dediğimiz gibi yani müşteriyi kaybetmek en büyük revenue kaybı. Çünkü o bir tane müşteri, bununla ilgili bir bucket teorisi var. Yani bir yerden müşteri akıyorken aşağıdan da müşteriler gidiyor. O giden müşteri deliğine tıkamak çok önemli. Kaybettiğiniz zaman geri getirmesi çok büyük maliyet çünkü. Dediğim gibi bence Türkiye gayet iyi noktada. Daha da iyi noktalara geleceğini düşünüyorum başka ülkelere göre. Bizden daha iyi olanlar var ama yani biz en iyi 3'teyizdir bence. Herkes loyalty diyor. Loyalty'ye önem vermeliyiz. Gerçekten bunu takip etmeliyiz. Bu oranı yükseltmeliyiz diyor. Ama sence loyalty ne ve ne değildir? Çok duygusal bir şey bir kere. Ben neden bir şirketten alışveriş yapıyorum? Çünkü aldığım hizmetten memnun olmam lazım. Satın alırken bana sağlam teslim edilmesi lazım bir e-ticaretse. Atıyorum bir gömlek alıyorsam yakaları çok çabuk dağılmıyor olmalı, kaliteli olmalı. Yanlış geldiyse bunun replacement'ının çok hızlı olması lazım. Fiyat maliyetin çok dengeli olması lazım. Ve bu aynı zamanda şuna da geliyor. Yani birebir aynı ürün. İşte demin VR gözlükten bahsettik ya. 2 tane aynı VR gözlük
İkisi de farklı farklı e-ticaret sitesinde çalışıyor. Birisi benim çok iyi bildiğim, uzun yıllardır çalıştığım bir e-ticaret sitesiyken diğeri çok alışveriş yapmadığım bir yer olabilir. Az bildiğim bir yer değil. Çalıştığım yer %10 daha fazlaya satıyorsa ben pahalı olanı alırım. Bildiğim yerden alırım. Harika bir örnek. Loyalty budur. Evet. Yani mesela ne yanlış biliniyor? Fiyatı ucuz olandan herkes alır mı? Hayır. İlla fiyatının ucuz olması değil. Güvenilir olması, sağlam olması, benim arkamda durması, Marka hizmet bağımlılığı. vermesi. Marka bağımlılığı bu. Yani şu değil, ben bir loyalty programı aldım. Diyorum ki işte ilk benden ürün alana 500 puan. Tamam, ilk ürünümü alacağım. O gün ürün alacaktım çünkü. 500 puanımı da aldım. Kuponumu da kullandım. Ürünümü aldım. Görüşürüz. Bir daha arkama dönüp bakmam. Devamlılık önemli Devamlılık zaten. önemli. Bir sonraki ürün için de gelmem lazım. Aynen. Yani mesela bir araştırma var. Müşteriler neden loyalty programlarından kaçıyorlar? Birinci sırada şey var mesela. Ulaşılamayan hedefler. Zor alınan puanlar. Yanlış zamanda gönderilen kupon kodları. Ya da ilgini çekmeyen bir kategoride gönderilen Evet kupon evet. kodu. Aynen. Yani işte hani yapanlar var bu arada. Var. Hani bunun gibi aslında minör hatalar çok majör problemlere yol açabiliyor. Dolayısıyla loyalty programı birilerine puan vermek değil. Yani mesela bir havayolu şirketi bana yine geçenlerde çok canlı örnek diyor ki işte Mart ayına kadar sana şu kadar yüzde indirimli bilet. Şu tarihler arasında şu ülkelere. Baktım o anda benim ilgimi çeken bir konu değil. Yani öyle bir uç şeyim yok şu an. Mail geldi. 15 dakika sonra falan SMS geldi. Tamam. 15 dakika sonra bir mail daha geldi. Dedim ki herhalde bir sistematik hata var. Çünkü bu kadar olmaması lazım. Bu exhaustion'un da önüne geçmek lazım mutlaka. Çünkü ben ne yapıyorum o zaman? Hani vardır ya unsubscribe butonu. Aynen öyle. Ona En basıyorum. tehlikelisi. Ya basıyorum. En Çünkü ben tehlikelisi. zaten istersem sana geri gelirim yani. Senin kim olduğunu biliyorum ben. Ama senin benim böyle kafamın etini yemen bir şey satmak için. Evet. Bu arada sadece şirket için değil. Bir satışçı için de geçerlidir bu. Yani siz bir birey olarak, kurumsal bir satışçı olarak bir firmaya devamlı al yaparsanız Evet. o şirket sizinle görüşmek istemez. Şirketler teknolojik bir ürün dahi olsa işte diyoruz ya DMP, CDP işte feedback management uygulaması. Bunu o uygulama iyi diye almıyorlar ya da ucuz diye almıyorlar. Sizi sevdikleri için alırlar. Bir ihtiyacı olan şeyi ortaya çıkartırsınız. Value selling'dir bu. Bir ürün var diye gel hani benim elimde böyle bir kap var bana bunu sat. Ya bundan milyonlarca var. Ben niye senden almalıyım? Çünkü seni sevmeliyim. Sen benim görmediğim eksiklerimi bana göstermeli ve nasıl bir çözüm ile bu problemlerimin üstesinden gelebileyim? Bana bir satışçı olarak bunu göstermelisin. Ben seni sevmeliyim. İşte loyalty de buna benzer bir şey. Yani o gönül bağı olduğu zaman müşteri bir sonraki ürününü de almadan önce ilk önce size gelip sorar. Bizim böyle bir ihtiyacımız var. Biz işte bu kanalda böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Sence ne yapalım diye sorar. Sorunuma çözüm sağlayabilir misin diye önce sana gelir. Evet ve ama öbür tarafta eğer bir loyalty bir bağ yoksa Google'a yazar. arar. İlk üçe bakar. Aradaki fark da budur zaten. Kesinlikle. Dolayısıyla var olan müşteriyi elde tutmak yeni müşteri kazanmaktan artık çok daha önemli. Tamam puanlar verebiliriz ama onun da dengesi yine çok çok önemli. Katılıyorum. Peki var olan müşteriyi elimizde tutamadık. Churn oldu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun tabii ki ama olmaması için neler yapmak lazım? Yani loyalty evet bir bacak ama bunun dışında neler yapmak lazım? Ya mutlaka olacaktır. Evet. Bunun Doğasında var. Evet, bunun sizle ilgili de sebepleri olabilir. Yani kişinin kendisiyle ya da şirketin kendisiyle ilgili sebepleri de olabilir. Tabii ki de revenue kaybı olacak. Marketing bütçesinde artış yaratacak. Motivasyonu bozacak. Rekabete kaptırdığınız için sizi strese sokacak. Markanıza bir etkisi olacak. Markaya da etkisi olacak. Çünkü yani gidiş sebebi de önemli. Bugün en önemli şey dedim ya tavsiye motoru yani word of mouth dediğimiz Aynen. şey. Yani ben burada olmaktan keyif alacağım ki bir sonraki podcast'te işte Mehmet'e diyeceğim ki abi git çok keyifliydi. Anlatabiliyor muyum? Bu müşteri için de geçerli. Müşteri çok olumsuz bir sebepten çıktıysa oradan alma diyecek. Oraya gitme diyecek. Oradan yeme diyecek. Yani yine bir örnek. Ben çok böyle gastronomi meraklısı da bir adamım. Çok uzun zamandır Instagram'da reklamını gördüğüm bir İtalyan restoranında gittim. Aile üyelerine dedim ki ya çok güzel, müthiş bir yemek ısmarlayacağım. Bugün size harika yemek falan. Ya bu kadar kötü olamaz. Ah ya. Yani o kadar büyük hayal kırıklığıydı ki yani ortam muhteşem. Yemeklerin böyle fotoğrafları harika ama yediğim zaman ya. alakasız yani. Bildiğin böyle domatesli anne makarnası yap. Daha güzel. Güzel bir reklam çıkmışlar ama Ya her şey muhteşem. Üründe Görseller falan sıkıntı müthiş var. her şey. Ama realite öyle değil. O zaman ne oluyor?
birisi bana sorduğu zaman nereye gideyim diye işte orayı değil en başta anlattığım yeri tavsiye ediyorum. Evet. Diyorum ki buraya git bak kapıda çok güzel karşılarlar. Bir sonraki gittiğin zaman senin ne yediğini, neden keyif aldığını biliyorlar. Ona göre davranıyorlar. Fiyat performansı iyi. Oraya git. Kesinlikle. İşte bu tavsiye motoru zaten müşterinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kesinlikle katılıyorum. Serdar çok teşekkür ederim. Çok keyifli, çok teşekkür ederim. Harika. Harika sorulardı. Umarım güzel cevaplardı. yanıtlar verip herkese aydınlatabilmişizdir. Umarım herkes de çok keyif alır dinlerken. Çok böyle kurumsal tutmamaya çalıştık. Asla. Çok eğlenceli bir sohbet oldu. Asla ama birlikte belki haber sunabiliriz diye düşünüyorum. Süper. Ben hava durumuna varım. Umarım siz de bizim gibi keyif almışsınızdır izlemekten ve dinlemekten. Çağırmamızı ya da konuşmamızı istediğiniz farklı konular ve konuklar varsa yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.